Ailesiyle vakit geçirip tatil yapmak istiyor, yeni doğacak olan çocuğunun heyecanını yaşıyordu. Ancak işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Maceraya olan tutkusu sonunu hazırladı. Bir mağaranın içinde tünelde sıkışıp kalan ve cesedi bile çıkarılamayan genç adamın hayatının son 24 saatini sizlere anlatacağım. Takvimler 2009 yılının Şükran Günü'nü gösteriyordu. Ailesini Utah'ta ziyaret etmek isteyen 26 yaşındaki ABD'li tıp öğrencisi John Edward Jones, ziyareti sırasında 10 arkadaşıyla birlikte Nuti Puti mağarasını keşfetmek istedi. Edward, yeraltı tünellerini keşfetme konusunda kapsamlı bir uzmanlığa sahip, macerayı seven tecrübeli bir mağaracıydı. Nuti Puti mağarası ise doğada benzerine oldukça nadir rastlanan sıra dışı bir mağaraydı. Bu yeraltı mağarası her yıl binlerce insanı çeken çeşitli kaya oluşumlarının yanı sıra zarif sarkıt ve dikitleri içeren kendine ait unsurlar barındırıyordu. Her yıl binlerce insanın dikkatini çeken bu mağara, Edward ve arkadaşlarının da ilgisini çekmişti. Ancak bu mağaranın onun yıllar sonra da adıyla birlikte anılmasına sebep olacak, trajik bir sona doğru hazırlayacağından habersizdi. Çeşitli bölümleri olan mağarada Edward ve arkadaşları The Big Slide olarak adlandırılan bölgeye girmeye karar verdi. Ancak bu bölgenin bazı yerleri henüz haritalandırılmamıştı. Edward ve arkadaşları Doğum Kanalı denilen henüz keşfedilmemiş bir bölgedeydi. Edward ise bu bölgede sürünerek keşfine devam ediyordu. Kafası önde bir şekilde dar bir geçide girmeye çalışan genç mağaracı, buraya girdikten sonra geri dönmekte oldukça zorlandı. Geriye dönüş için tek çaresinin bir açıklık bularak ayağa kalkmak olduğunu düşündü. Ona göre ancak bu şekilde geriye dönüp ilerleyebilecekti. Kararını veren Edward ilerlemeye başladı. Ancak ilerledikçe daha da sıkıştı, geriye dönmek için çaba gösterdiğinde ise bu sıkışıklığın içine daha da düştüğünü fark etti. Bütün bu çabalarından sonra genişliği 25, yüksekliği 45 santim olan bir yerde takılı kaldı. Sıkıştığı yerin genişliği yalnızca bir çamaşır makinesinin kapağı kadardı. Ancak Edward bu sıkışıklığa rağmen ilerlemeye devam etti ve sonunda tamamen sıkışarak olduğu yerde kaldı. Bulunduğu yerden kurtulmak için debelenmenin hiçbir fayda etmediğini fark edince çaresizlik içinde kardeşine seslendi. Edward'ın kardeşi bulunduğu yere gelerek onu kaldırmak için baldırlarından yukarıya çekmeye çalıştı. Fakat bu çaba kardeşini kurtarmaya yetmedi. Üstelik yaptığı bu şey kardeşinin baş aşağı bir şekilde tünelde kalmasına sebep oldu. Kardeşi Edward için tek başına hiçbir şey yapamayacağını anladı ve onun için yardım çağırmaya gitti. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişiden oluşan yardım ekibi mağaranın etrafına toplanarak Edward'a ulaşmaya çalıştı. İlk kurtarma görevlisi ulaştığında Edward tam 3,5 saattir yerin altında, baş aşağı bir durumda sıkışmış vaziyetteydi. Sıkıştığı yer mağaranın girişinden 120 metre ileride ve yerin 30 metre aşağısındaydı. Kurtarma ekipleri onu hiçbir şekilde kendi güçleriyle çekemeyeceklerini anladıklarında bir makara sistemiyle yukarıya çıkarmaya çalıştılar. Çünkü bulunduğu pozisyondan dolayı başka bir şansı yoktu. Saatlerdir baş aşağı duruyordu ve kalbi kanını vücudunun geri kalan kısmına pompalamakta zorlanıyordu. Hatta bölgeye gelen doktor, Edward'ın ani bir şekilde baş aşağı çevrilmesiyle dahi ölümle burun buruna geleceğini söylemişti. Kurtarma ekipleri Edward'ı kurtarmak için hava sistemini kurduklarında o tam 8 saattir baş aşağı şekildeydi. Edward bu pozisyonda kurtulmayı beklerken hamile olan eşiyle bir görüşme yapmıştı. Ancak artık yorgunluktan bitkin düşmüştü ve sesi gitgide zayıflıyordu. Edward'ın kurtulmasındaki tek zorluk onun baş aşağı sıkışması değildi. Bulunduğu pozisyondan ötürü tünelden çıkabilmesi için bacak kemiklerinin kırılması gerekiyordu. Çünkü sıkıştığı yerin tavanı çok alçaktı. Saatlerdir bulunduğu baş aşağı pozisyonda sıkışmış olan Edward, bacak kemiklerinin kırılması onu öldürecek olsa bile kurtarma ekiplerinin denemekten başka çaresi yoktu. Kurtarma görevlileri halatı kurduktan sonra artık akciğerlerinde kan dolduğu için nefes almakta bile zorlanan Edward'ı son bir kuvvet çekmeye çalıştılar. Çekim işlemi başladığında bulunduğu yerden biraz daha yukarı çıkan Edward, kurulan halat sisteminin yıkılmasıyla daha da derine saplandı. Kurtarma ekibi ve Edward ilk başladığı noktaya geri döndüler. 24 saatten fazla zaman geçiren Edward ise artık kurtarma ekiplerine cevap veremez hale gelmişti. Uzun süren uğraşlara rağmen kurtarma ekibi artık cevap alamadığını bildirince Edward'ın ölümü tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Ölüm sebebinin kalp krizi mi, boğulma mı yoksa beyin kanaması mı olduğu aradan geçen onca yıla rağmen hala bilinmiyor. Yaşanan trajedinin en açıklayanlarından biri de ölü bedenin hala mağaradan çıkarılmamış olması. Bedeni çıkarmak için akıllara parçalayıp çıkarmak gelse de bunların hiçbiri yapılmadı ve Edward ebediyete kadar mağaranın içinde bırakıldı. Yaşanan olaydan sonra mağaracıların benzer bir durum yaşamaması ve Edward'ın bedeninin rahat bırakılması için görevliler mağara girişini çimentoyla kapattı. Bugün Edward'ın cansız bedeni hala son saatlerini geçirdiği o daracık tünelin içinde bulunuyor.